Elegant Kitchen Ebru kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ücretsiz şekilde abone olup yorum ve beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz. Mutfağıma misafir olan siz değerli takipçilerim çok merak ediyorum. Beni hangi ülke veya şehirden takip ettiğinizi yorumlar kısmına yazın. Bu güzel simit poğaçamın yapımına öncelikle 1 su bardağı sıcak sütün içerisine 1 su bardağı soğuk süt ekleyerek başladım. Üzerine 1 yemek kaşığı kadar şeker, 1 yemek kaşığı kadar da tuz ekledim. 2 yemek kaşığı tereyağını da bu aşamada erittim, içerisine ekledim ve daha sonrasında 2 yemek kaşığı sirke daha üzerine ekliyorum. Son olarak yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağımı hamurumun içerisine ekledim. 1 adet yumurtayı da ekleyip güzelce çırpıyorum. Hamurumun yapımı gerçekten çok basit, çok kolay. Ele yapışmayan bir hamur olacağı için açması falan çok zevkli olacak. Bütün malzemelerin güzelce karıştığından emin oluyorum. Siz dilerseniz bu aşamada ılık süt de kullanabilirsiniz. Ben direkt sıcak sütün içerisine 1 su bardağı soğuk süt ekleyip bu şekilde sıvı malzemelerimi ılıttım. Unumu yine kademe kademe kullanmayı tercih ettim. Toplam 4,5 su bardağı unu yavaş yavaş ekledim. Unun yarısını ekledikten sonra üzerine 1 paket maya, 11 gram kadar maya kullandım. Daha sonra bütün malzemelerimi yavaş yavaş karıştırmaya başladım. Gerçekten çok basit, çok kolay şekilde yoğrulan bir hamur. Zaten şekliyle sofralarınızın baş tacı olacak. Geri kalan unumu da yavaş yavaş hamurumun içerisine ekledim. Hamuru güzelce yoğurmaya başlıyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorum ve beğeni bırakmayı unutmayınız. Beğendiğiniz tariflerimi sosyal medyanızda paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini açarak yeni tariflerimden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Hamurumun kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Size şöyle son bir kez kıvamını göstermek istiyorum. Hamur bu şekilde son aşamada toplanmıyorsa kasemin içerisine biraz un sepeleyerek bu işlemi tamamlamam gerekiyor. Hamurumuzu son kez toplayalım. Bu sırada beğendiğim diğer poğaça tariflerimi de videonun sonuna ekliyorum. Onları da mutlaka izleyin. Tariflerimde aklınıza takılan yerleri yorumlar kısmında sorun. Bütün sorularınıza tek tek cevap veriyorum. Hamurumu güzelce topladıktan sonra şöyle size bir kıvamını göstermek istiyorum. Çok yumuşak, ele yapışmayan bir hamur oldu. Üzerini kapatıp ortalama 40 dakika kadar mayalandırdım. Hamurum çok güzel derecede kabarmış gerçekten. Hamurumu bu aşamadan sonra mutlaka bir kez daha yoğuruyorum. Çünkü kabaran hamurda yoğurmadığınız takdirde ağıza maya tadı gelecektir. Hamurumu da bu aşamadan sonra güzelce yoğurduktan sonra şekil verme aşamasına geçeceğim. Mayalı poğaçalar gerçekten çok lezzetli oluyor. Bu hamuru da mutlaka kaydedin. Bütün poğaça tariflerinizde kullanabilirsiniz. Kolay kolay bayatlamıyor. 4-5 güne kadar rahatlıkla tüketebilirsiniz. Hamurum bu şekilde kenarıya alıyorum. Tepsimin içerisine yağlı kağıdı serdim. Tepsimi de yanıma alıyorum. Daha sonrasında bir kasemin içerisine biraz susam, diğer kasemin içerisine de 2-3 yemek kaşığı kadar pekmez ekledim. 2-3 yemek kaşığı pekmezimi yarım su bardağı kadar su ile açıyorum. Mutlaka bu aşamada pekmezi sulandırmamız gerekiyor. Koyu bir pekmez güzel olmayacaktır zaten poğaçanın üzerinde. Ben iç malzemesi için kaşar kullanmayı tercih ettim. Siz dilerseniz farklı malzemeler kullanabilirsiniz veya da direkt içi boş şekilde de yapabilirsiniz. Hamurumdan ortalama bir mandalina büyüklüğünde parça kopardım. Daha sonrasında bunun içerisine biraz kaşar ekliyorum. Tam ortasına kaşar gerçekten çok yakışıyor. Akışkan bir kıvamda olacaktır sıcakken. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka kaşar ile denemenizi tavsiye ediyorum. Zeytini de bu poğaça çeşidine gerçekten çok yakıştırıyorum. Onu da ayrı bir günde size gösteririm. Hamurumun içerisine kaşar koyduğum için mutlaka güzelce kapatıyorum. Kenarlarından akmasını istemiyorum. Daha sonra yuvarlak şeklini veriyorum.
Yuvarlak şeklini verdiğim poğaçamı öncelikle üst kısmını sulandırılmış pekmezin içerisine batırıyorum. Daha sonrasında pekmeze batırdığım kısmı susamın içerisine koyuyorum ve bu şekilde hepsini tepsime diziyorum. Gerçekten çok basit, lezzetli bir tarif oluyor. Mutlaka hamuru biraz küçük tutun. Hamurum çok kabaran bir hamur. Poğaçaların boyutları göreceksiniz ki 2 katına kadar çıkıyor. Tariflerimi denedikten sonra mutlaka yorum bırakın. Güzel yorumlarınız benim için çok değerli. Sizin de beğendiğiniz, mutlaka yapın dediğiniz tarifler varsa yorumlar kısmında bana yazın. Hepsini deneyeyim. Tepsimi bu şekilde doldurdum. Toplam verdiğim ölçülerden 24 adet poğaça çıktı. Şimdi bunların üzerini kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. Ortalama bir 25-30 dakika kadar mayalanması gerekiyor. 25-30 dakika ılık bir yerde bekletelim. Soğuk bir yer olmasın hamurumuzun mayalanması için. Ve bu şekilde poğaçalarım mayalandı. Görüyorsunuz gerçekten çok güzel olmuşlar. Daha sonrasında üzerine şekil vermek açısından bıçak yardımıyla bu şekilde çizikler attım. Üzerini keserek çizikler atmadım. Bastırarak sadece şekil vermeyi tercih ettim. Bu aşamaya dikkat edelim. Daha sonra 180 derece fırında ortalama 25 dakika kadar pişiriyorum. Piştikçe bütün mutfağımı çok güzel şekilde koku sardı. Bakın şunların güzelliğine. Yumuşacık oldular. Gerçekten çok lezzetliler. Dışı simit tadında, içi poğaça tadında bir lezzet oldu. Şimdiden yapan, yiyen herkese afiyet olsun. Mutlaka ama mutlaka bu tarifimi deneyin. Hem çocuklarınızın beslenme çantalarına hem de gün sofralarınıza, sabah kahvaltılarına çok yakışacak. Yumuşaklığına bir bakın diyorum. Gerçekten çok güzel. Şöyle size içini de açıp göstermek istiyorum. Kaşarlarım çok güzel derecede erimiş. Görüyorsunuz siz de bu şekilde sıcak sıcak servis ettiğinizde çok güzel olacaktır. Beni ilk bu tarifimle tanıdıysanız farklı tariflerim için kanalımı ziyaret edip abone olmayı unutmayınız. Başka tariflerimde görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, takipte kalın.